Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Bu kez dünya harikası bir coğrafyadan sesleniyoruz size. Şu anda Türkiye'nin en büyük ultra trail markası ve en kalabalık ve en popüler olanı. Bir maraton koşmak kendine güvenen bir insanın hayalidir. O sporcunun ruh halini duymak istiyorum senden. Şöyle, maratonu bitiriyor insanlar böyle kanter içinde. Diyorlar ki hop ikinciye başlıyorsun. Mental olarak hazır olması lazım bu mücadeleye. Ama Corendon geldi dedi ki ben daha büyük girmek istiyorum işin içine. İkisi birleştiği zaman biz dedik ki evet buradan müthiş bir şey çıkar. Biz bunun parçası olmalıyız dedik. Kapadokya gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir coğrafyada ben mucizeler yaratan iki insana ve hakikaten mucizeler yaratan iki şirkete çok teşekkür ediyorum. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bu kez dünya harikası bir coğrafyadan sesleniyoruz size ve bu dünya harikası coğrafyayı bütün dünyaya tanıtan iki isimle birlikteyiz. Aslında üç isim diyeceğim. Önce isimlerden başlayayım. Solomon'dan başlıyorum ve Solomon'u temsilen macera severimiz. Öyle hitap etmem son derece doğal değil mi? Doğru. Orkun Bey. Son 6 yıldır Orkun kimliğim o. Evet 6 yıldan bu Belgeselci yana. kimliği. Evet ama aynı zamanda Solomon Türkiye ve aynı zamanda da bir iş insanı olarak Doğru. sizden söz etmeliyim. Tabii ki Ayhan Aydın Güney Solomon Trail'in organizatörü ve tabii Corendon Airlines diğer sponsorumuz ve buradaki trail'e ve Kapadokya'daki bu heyecana can veren, su veren, umut veren sponsorlarımız. Şöyle başlamak istiyorum. Önce trail ne demek Ayhan? Trail aslında patika demek. Şimdi bu koşularda... Patika koşusu. Evet. Trail aslında patika ama şöyle ultra maraton diye bir şey çıktı. Ultra maraton 42 kilometre üzeri koşulara dünyada ultra maraton deniyor. Ultra maratonun da arazide olanına, patikada olanına ultra trail denmeye başladı. Bunlar 42 kilometre üzerindeki arazide, patikalarda koşulan yarışlara ultra trail olarak Peki koşuyor. Kapadokya'da ne kadar koşulacak? Mesafe ne kadar? Kapadokya'da 4 mesafemiz var. Bugün saat 3'te başlayan mini trail dediğimiz 14 kilometre. Yarın sabah başlayacak olan iki uzun parkur var. Birlikte başlıyor 63 kilometre ve 119 kilometre. Sonra da 38 kilometrelik parkurumuz var. Toplam 4 ama en uzunu 119 kilometre, 120 kilometreye yakın bir parkur. 24 saat limitli. Gece de koşulan. Tabii bu yarışın en zor parkuru. Sanıyorum 12. yılı değil mi? Yanılmıyorum. Evet. 12 yıl önce ya da sizin sponsorluğunuz 10 yıl önce başladı. Doğru. Şimdi gencecik bir organizasyon, efendime söyleyeyim hani Kapadokya gibi çok güzel bir coğrafyadasınız ama uluslararası bir marka, böylesine büyük bir marka, bu gencecik bir organizasyona daha emekleme çağındayken sizi motive eden şey neydi buna sponsor olmak için? Şimdi bunun aslında birkaç tane sebebi var. Tabii ki birincisi bu kadar büyülü bir ortamda yapılıyor olması. İkincisi Aydın abilerin bu konudaki uzmanlığı. Yani ikisi birleştiği zaman biz dedik ki evet buradan müthiş bir şey çıkar. Biz bunun parçası olmalıyız dedik. Ve öyle de oldu. Sonra da şuna da çok inanıyoruz biz. Sürekliliğe, devamlılığa o zaman bir manası var. Nitekim de onun sonuçlarını yaşıyoruz. Peki müthiş bir şey çıktı mı? Bence müthiş bir şey çıktı. Tabii biz kendi çocuğumuza onu dersek ne kadar objektif karşılanır bilmiyorum ama bizce müthiş bir şey çıktı. Rakamlarla destekleyebilir miyiz bunu? Tabii ki şu anda Türkiye'nin en büyük ultra trail markası ve en kalabalık ve en popüler olanı. Hatta dünyaca. Tabii. Öyle mi? Şimdi Dünyaca yani. bu biz kendi ülkemizde böyle ama 2 yıl önce HD Sport diye bir Alman bir derginin yayınladığı bir şeyde dünyanın en iyi 25 trail yarışından birisi seçildi. Bu büyük başarı. Öyle Almanlar herkese yazalım isminizi demez. Aynı grup bu senede Asya'nın en iyi yarışlarından birisi seçti. Ya bu uluslararası bizim şeyimizi gösterdi. Artık Salomon Kapadokya Ultra Trail epeyce ödül aldı. Mesela İngiltere'den biz Best International Event, en iyi uluslararası organizasyon ödülünü aldık. Şöyle rakamlara dökeyim. İlk başladığınız zaman hem sizin ilk sponsorluğunuzda hem de sizin sanıyorum 3. organizasyonunuz. Katılan sporcu sayısı kaçtı? Şimdi kaç? Kaçı yabancı, kaçı yerli ve bu organizasyona katılabilmek için belli bir ücret ödemek zorunda mısınız? Evet, şöyle söyleyeyim. İlk başladığımızda Salomon'dan önce ilk yılında 160 kişi civarında bir koşucu kitlesi vardı. Daha sonra bu biraz arttı ama Salomon'la bizim işbirliğine başladığımızda zannediyorum 750-800 sporcu vardı. %10 yabancı
gibiydi. Daha sonra birdenbire arttı bu. Yani büyüme %100, %200'lere ulaşıverdi. Çok hızlı büyüdü. Ve şu anda 2400, 2500 kişi, 2700, 2800'e çıktığımız yıllar oldu. Bu biraz turizmle de ilintili yani ya da ekonomiyle de bağlantılı şeyler. Bizim limitimiz zaten 3000. Yani 3000'in üzerine çıkmak istemiyoruz. Cut-off var 3000'de. Cut-off var yani. O yüzden biz limitimize yakın katılımla devam ediyoruz. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Live Aid konserleri vardı. Bob Geldof'un düzenlediği. Avustralya'da başlardı. İşte Los Angeles'ta biterdi. 24 saat aralıksız konser düzenlenmişti. Bob Geldof bunun organizatörü. Wembley'deki konser bittikten sonra ki 48 saat falan neredeyse hiç uyumamış. Konserden çıkar, stadyumdan ilerlerken köşede çocuklar vardır. Konseri izleyen çocuklar. Dönüp Bob Geldof'a derler ki "Hey Bob, hepsi bu kadar mıydı?" diye. Şimdi bu dünya çapında bir organizasyon. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ya evet, start, finish çok güzel. Sporcular kazandı. Peki hepsi bu kadar mı yaptınız iş? Yani şöyle, organizasyonlar, Aydın abi gibi uzmanlığım benim bu değil. Biz işin ticari tarafındayız. Onu da kendi içine biliyorsunuz bir sürü kırılımları var, sorunları var, fırsatları var, problemleri var. O da ayrı bir dinamik. Ama biz yıllarca, yani ben 15 yaşından beri organizasyonların içindeyim. Yani bayrakta diktim, kronometrede tuttum, dağlarda, yarışlarda. İnsanların orada görmediği hakikaten müthiş bir detay var. Mesela. Yani bu insanların, bir kere düşünsenize, bakın binlerce insan buraya geliyor. Bu insanlar formalarını alıyor, numaralarını alıyor. Bu insanların konaklaması, buraya ulaşması, turizm acentaları. Yani bu kocaman dağınık bir iş. Şey gibi düşünün. İstanbul'da bir Madonna konseri. Zamanında Ahmet San yapardı, biliyorsunuz bu konserleri. Evet, biliyorum. Şimdi bu herkese şöyle de, Ahmet San'a bak ne para kazanıyor bu işten falan. Ahmet San bu işi bırak. Bir tane bile büyük konser oldu mu Türkiye'de? Olmadı. Olmadı. Genelde böyle bakkal hesabı yaparım kafamda. Makrodan bakarım. Demek ki bu iş hakikaten zor. Yani Madonna'yı getirip burada 80 bin kişiye konser verdirmek ve o insanların düzen içinde dağılmasını sağlamak demek ki o 2 saatlik performansın öncesi ve sonrasında müthiş bir operasyon var. İşte sadece Salomon Kapadokya değil tabii. Yani bu tarz organizasyonların hepsinde hakikaten öncesinde ve sonrasında çok ciddi bir operasyon var. Ya burası tabii dediğim gibi Aydın abinin uzmanlık alanı ama bunu içine girmeden, mutfağa girmeden, şey gibi bir film setine girmeden, siz seyrediyoruz ya, bir aksiyon sahnesi. Film setine girmeden onun öncesindeki 2,5 aylık o sahne için 2,5 aylık çalışmayı kimse görmüyor. Siz sadece orada 1,5 dakikalık o anı seyrediyorsunuz. Bu da öyle bir şey aslında. Şöyle destekleyeyim. Bir davet veriyorsunuz. Bütün mutfak ekibi, garsonlar, herkes 2 gün, 3 gün o davete hazırlanıyor. Yemekler pişiyor, saatlerce uğraşılıyor, her şey hazırlanıyor. Yemeğe oturuyor herkes, 2 saat sonra bitti. Bu da aslında böyle bir şey. Ama Kaç kişi çalışıyor bu bu organizasyon için? organizasyonda şu anda 650 kişi görev alıyor. 650 Tabii. kişi. Şimdi bunun lojistiği biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Abi Turu'nu da sadece organize etti. tişörtlerin, kıyafetlerin hazırlanması ya, düşünsene. Tabii aylar Kaç ay? arıyor. Tabii, aylar önceden. Aylar önce. 8 ay önce polarların kumaşlarının siparişi verildi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu takip ediyorsun, biliyorsun. O zaman çok ağır bir lojistiği var. Şikayet ederdik. Bunun lojistiği 2 kat. 17 ton sıvı geliyor. Su, işte gazlı içecekler, 17 ton. 17 ton. Tabii. Bu 17 tonu getirmek sorun değil. Firma gönderiyor, tırla indiriveriyor forklifte, bitti. Ama bu 17 tonu 15 ayrı yere dağıtmak ayrı bir meziyet. Ve nereye ne kadar gideceğini bilmek. Kıyafetler, onların tasarımları var, kumaşlar seçiliyor. Bir tane de değil. Yani polarlar var, tişörtler var, baflar var, şapkalar var. Akreditasyon akreditasyon kartları var. Bütün bunlar inanılmaz bir ekip ve lojistik işi. Tek avantajımız bizim teknolojiyi iyi kullanmamız. Artık teknolojiyle bunlar biraz daha rahatladı. Şimdi mesela bugün akşam 2500 kişiye dışarıda açık havada yemek vereceğiz. Bu az bir sayı değil, 2500 kişi. Aynı 2500 kişiye yarın da yarıştan sonra yemek vereceğiz. Ve bu yemekleri verirken o kadar detaylara giriyoruz ki. Veganlara ayrı hizmet var. İşte yiyecekleri, yemeklerin bütün yerli ve yabancılara uygun olması, çok yağlı olmaması, karbonhidrat içermesi. Bütün bunlar uzun vadeli çalışmalar. Sevgili Aydın, Aylarca. şimdi seninle biz organizasyon tarafındayız ama sporcu tarafında sevgili Orkun var. Şimdi ona sormak istiyorum bu soruyu çünkü tepeden tırnağa bir sporcu, macera sever. Sevgili Orkun, kendini yarın sabah o 119 kilometrelik parkuru koşacak bir sporcu olarak düşünmeni rica ediyorum. O akşam yaşayacağın gerginlik, sabah yaşayacağın stres ve o parkur boyunca sarf edeceğin eforu şöyle bir düşünmeni ve aktarmanı istiyorum, rica ediyorum. O sporcunun ruh halini duymak istiyorum Ya senden. şöyle, ben eski bir milli sporcuyum ama tabii çok gerilerde kaldım artık. Ama hiç de kalmış gibi Yani- değil maşallah. Dikkat ediyoruz. İyiyiz tabii. Şu anda da aksiyon içeren sporlar yapıyoruz. Doğadayız sürekli. Ve performansım normal ortalama bir insandan eminim daha iyi şu anda. Fakat bu bahsettiğiniz konu, yani 119 kilometre, 3 tane maraton. Bakın, bir maraton koşmak kendine güvenen bir insanın hayalidir. Yani ben bunu şey derler ya, bucket list. Evet. Ya bunu yaptım diye onurla anlatabilirsiniz. Maraton koştum. Doğru. Tam maraton. Doğru. Mesela İstanbul Maratonunu, Boston Doğru. Maratonu. New York Maratonunu. Bakın bunlar şehirde bir düz zeminde yapılır. Asfaltın üzerinde
üzerine koşarsınız. Artıları eksileri var ama düzdür bastığınız yer. Şimdi bunu arka arkaya 3 tane koştuğunuzu düşünün. Hayal edin bir. O maratonu koşan varsa bizi dinleyenlerden bir hayal etsin. Maratonu bitiriyor insanlar böyle kanter içinde. Diyorlar ki hop ikinciye başlıyorsun durmadan. Sonra ikinciyi bitiriyor diyorlar ki üçüncüye başlıyorsun. 24 saat cut-off'u olan, süresi olan bir yarıştan bahsediyoruz. Geceli gündüzlü. Ve havanın şu anda bakın tişörtle oturuyoruz. Burada hava kaça düşecek biliyor musun sabah 4'te? 2 dereceye düşecek. Tepelerde 2 derece. Buna hazırlıklı olması lazım. Suyu yanında olması lazım. Eşyaların taşıması lazım. Mental olarak hazır olması lazım bu mücadeleye. Ve düz bastığı hiçbir yer yok. Zemin tamamen bozuk. Bazı yerlerde eliyle tutunup tırmanacak. Bazı yerlerde aynı şekilde inecek. Dizlerinin dayanması lazım. Ayak tırnakları düşüyor yarıştan sonra insanların. Tırnaklarını koruyabilmesi lazım. Giydiği ekipmanın çok iyi olması lazım. Üzerindeki 500 gram fazla ağırlık ben size söyleyeyim 50. kilometreden sonra 15 kilo gibi hissettirecek kendini. Yani ben koşucu değilim. Bir atlet değilim. Atletizmci değilim yani. Ama müthiş bir hayranlıkla bakıyorum. Yani bunu yapanlara ve öncesinde tabii bunu koşanlar zaten tahmin edeceğiniz gibi iyi atletler oluyorlar. Yani bunu herhangi biri böyle hımbıl hımbıl bütün gün oturup da gelip de hadi ben şimdi 119 koşayım demiyor. Öncesinde işte bir maraton koşmuş oluyor. 60 koşmuş oluyor. 70 koşmuş oluyor. Diyor ki ben şimdi 119 veya daha önce böyle bir şey koşmuş oluyor. Ama muazzam bir şey. Ben bu tarz insanın kendi limitlerini zorladığı biliyorsunuz yüksek irtifa tırmanış da aynıdır. Doğru. Size gittiğinizde Everest'in zirvesine veya K2'nin zirvesinde orada biri bekleyip de madalya takmıyor çünkü oksijen bile yok. Orada bir tane tepeye elinizi sürersiniz. Bunu da sadece siz bilirsiniz bu arada. Yani inip yalan da söyleyebilirsiniz yani. Tabii. Ama Doğru. bunun onurunda o yoktur. Dolayısıyla bu tamamen insanın kendi limitlerini zorlamasıyla alakalı bir şey. Bence 119 da öyle. Yani orada yanınızdakini geçmekle alakalı bir şey değil. Aydın abi de eminim böyle düşünüyor. Yani yanındakiyle alakalı bir şey değil. Kendinle alakalı bir yarış bu. Kesinlikle. Kendinle alakalı. Peki bir süre var mıdır? Yani 119 kilometreyi elit atletler 10 saatte mi, 12 saatte mi ya da 15 saatte mi bitirirler? Nedir bunun standardı? Rekor 11 saat civarında. Şu anda 11 bizim saat. Kapadokya Ultra Trail'in rekoru 11 saat civarında. Ya yaklaşık Yani saatte 11 kilometre gibi falan Tabii saatte bir- 10 kilometre ortalamayı geçerek koşuyorlar. İnsanüstü şeyler bunlar. Yani dünya şampiyonu gelmişti buraya Gediminaz. Yine o da Evet, hatırlıyorum, buradaydı. sizin sporcunuzdu Evet, zaten. evet. Adam yani öyle bir şey yok yani. Motosiklet gibi gidiyordu. Bu arada 24 saat limiti Çok var. özür 24 diliyorum. saatte de bitirebilirler. Sizin sporcunuz derken Salomon sporcusuydu. Salomon Spor. Evet, Sizin Salomon. bireysel olarak sponsor olduğunuz sporculardan söz ediyoruz. Salomon Global'in. Hayır, Salomon Global'in. Biz Salomon sporcularına bizim sporcumuz diyoruz. Bunların bazıları işte Salomon Romanya destekliyor olabilir. Bizim biliyorsunuz bir sürü gördük bugün. Salomon Türkiye'nin desteklediği sporcular var. Salomon Fransa'nın destekleri var. Biz hepsine bizim sporcularımız diyoruz buraya geldiği zaman. Peki bir şey merak ediyorum. Yani ben daha doğrusu kıskanıyorum. Fransa bisiklet turuna gittiğin zaman ya da ekrandan izlediğim zaman bütün o etaptaki, o çevredeki insanların o bisiklet turuna nasıl can kattıklarını görüyorum. Bisikletçilerle birlikte nasıl heyecanlandıklarını, o yarışın içine nasıl adapte olduklarını görüyorum. Ürgüp'te durum nasıl? Yani buradaki insanlar ve Ürgüplüler nasıl yaklaşıyorlar? Bu yarışı takip edebiliyorlar mı? İçine girebiliyorlar mı? Ürgüp ve Türkiye olarak biraz bu şey yapalım. Ben de yıllarca biliyorsun bu tür yarışlarda yurt dışına gittik gördük. İnsan kalabalıkları çok etkileyici gerçekten. Bunun iki sebebi var. Fransa turunu ele alırsak. Bir, Fransa nüfusunun yarısından çoğu bisiklete biniyor. İki, 110 yıldır yapılıyor. Şimdi bu ikisini birleştirdiğiniz zaman o çocuğun dedesi de, dedesinin babası da o yarışı izlemiş, bisiklete binmiş, bisiklete binmenin zorluğunu biliyor ve o sebeple ilgi çok yüksek. Bize gelirse, şimdi şu anda bugün saat 3'te bir start verdik. Start etrafındaki kalabalık ilk yıllarda yoktu. Sıfır. Yani neredeyse sıfırdı. Ama bugün baktığımızda ki yarınki startlarda çok daha fazla insan göreceğiz. O startı seyretmeye geliyorlar. Finişi seyretmeye geliyorlar. Şimdi biz hep imrenirdik. Avrupa'da köylerden geçerken insanlar sandalyesini çıkartır, oturur oraya, içkisini açar, onu seyreder falan. Aynı şeyleri görmeye başladık. Farklı bir görüntü var ama aslında amaç aynı. Mesela buradan Karlık Köyü'ne gidiyorsunuz. Teyzeler oturmuşlar, çekirdek çitliyorlar evin önünde. Ama bu yarışı seyretmek için. Gelen insanları görmek için. Ama bu yavaş yavaş. Yani bu 10 yılda, 15 yılda olacak bir şey değil. Belki biz de 50, 60, 100 yıla geldiğimiz zaman Peki ekonomiye olacak. katkısı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? İkinize birden sormak istiyorum bunu. Ürgüp ekonomisine, turizme etkisi nasıl? Ben net yansıyor? rakamlar verebilirim tabii size. Nasıl? Mesela Kapadokya turizmine etkisi, doğrudan maddi etkisi 200 milyon lirayı geçecek bu yıl. 200 milyon, bunu hatta bankalar da takip ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz banka istihbaratı çok güçlüdür. Bankalar bu dönemde buraya giren ekstra parayı takip ediyor. Ne olmuş ki bu kadar buraya şey gelmiş? Biz de kabaca hesapladığımız zaman kişi başı harcamaları 200 milyon liranın üzerinde buranın geliri var bu sene. Geçen sene Aydın 150 abi idi. bunu şöyle de süslemek lazım. Ya süslemek derken doğru anlayabilmek adına. Şimdi Aydın abinin dediği 200 milyon lira buranın yüksek sezonunda zaten var. Ama bu yarışın olduğu tarih buranın yüksek
yüksek sezonu değil. Yani bunu Kapadokya bölgesi için tamamen bir bonus gibi düşünebiliriz. Yani pastanın üzerine konulan çilek Krema gibi gibi, düşünün. çilek Evet, gibi. kreması çileği gibi. Değil mi? Kesinlikle. Yani çünkü bir şeyin şöyle düşünsene. Yılbaşında mesela bütün restoranlar dolu. Ama yılbaşından sonraki pazartesi siz o restoranı dolduruyorsanız işte bu o. O yüzden çok değerli yani. Kesinlikle. Bir de reklam değeri var. Şimdi bunu hiç göz ardı Tabii. etmeyelim. Biliyorsunuz medya değeri diye bir şey var. Doğru. İnce ince hesaplamalar yapılır. Ölçülemeyen bir değer aslında. Böyle televizyonun Evet. saniyesi şu kadar. Bir de sosyal medya işin içine girdi. İnanılmaz medya değeri. Bugün 52 dakika Eurosports'ta kaç tane bizim organizasyonumuz var? Cumhurbaşkanlığı Bugüne kadar bisikletten toplam. Tabii. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı bisiklet turundan başka bizim öyle bir yayınlanan bir eventimiz yok. Bu sene olacak. 52 dakika televizyon Eurosports gibi bir kanalda inanılmaz bir reklam değeri. Artı bu sosyal medya ile birlikte buraya gelen 5000 kişi hiç paylaşması 20'şer 30'ar fotoğraf paylaşıyor. O da acayip bir ağ oluşturuyor. 79 farklı ülke. Adını duymadığımız ülkelerden insanlar geliyor. Peki Ürgüp ekonomisini anladım, Salomon ekonomisi. Yani şöyle tabii Ya bakın, nasıl yansıdı şirkete bakın bütün şöyle bunlar? söyleyeyim. Salomon olarak son 10 yılda planlı ve hızlı büyüdük. Fakat biraz önce Aydın abinin dediği gibi bir işin marketing, tanıtım tarafı, hele bunun gibi itibar, bu bir itibar pazarlaması. Kapadokya için de öyle, bir marka için de, Salomon için de öyle. Yani bu şu değil. Bugün biz bu organizasyonu yaptık. Yarın satışlara bakın bakayım kaç tane ayakkabı sattınız. Öyle bir şey değil. Bu birlikte bir markanın itibarını oluşturuyorsunuz. Bir kişinin itibarını oluşturmak gibi. Dolayısıyla şu tartışmaya açık değil. Bu yarış Salomon'un Türkiye'deki itibarına çok büyük katkı yaptı. O yüzden biz arka arkaya 3 yıl dünyanın en büyük distribütörü ödülünü aldık Salomon'dan. Salomon'da dünyanın en büyük distribütörü olduk. 3 yıl arka arkaya. Şimdi dolayısıyla orada yani rakamlarla da destekleyebiliyoruz. Demek ki bu tabii sadece tahmin edeceğiniz gibi işin ticari tarafına gidersek Salomon tarafına sadece bu yarışla olacak bir şey değil. Orada satış ekipleri var, marketing ekipleri var, insan kaynakları var, ürünün kendisi var, fiyatlama var ama totalde biz çok fayda gördük. Ama biz bugün Atilla'nın söylediği gibi basın toplantısında asla ilk gün dahil, bunu Aydın abi çok iyi biliyor. Biz bu işe hiçbir zaman tamam ya işte bunu yaptık 10 lira koyduk 12 lira aldık diye hiç bakmadık. Dedik ki biz dedik bu işin parçası olmalıyız. Türkiye'de Aydın abiler böyle bir yola çıktıysa biz sonuna kadar hatta biz birbirimize öyle bir söz verdik. Bunlar yazılı değildir ha. Sizin Aydın abi dedi ki ben sizleyim. Biz de ona dedik ki biz de abi Aydın abi sen bunu yaptığın sürece biz de senle izledik. İşte üzerinden 10 yıl geçmiş. Sizin anlattığınız hikayenin bir benzerini dün akşam bana Correndo'nun yetkilisi Pınar Hanım da anlattı. Yani buraya yaptığımız yatırımın bir karşılığını biz herhangi bir bedel olarak değerlendirmiyoruz. Buradaki yatırımımız bizim tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Ki var ve bu arada. turizme katkı Tabii, olarak tabii. yapıyoruz. Var bunu ama ifade arkadaki etti. duyguyu anlatıyorum. Tabii, Yoksa tabii, anlıyorum. Çok Mutlaka ciddi var. karşılığı Mutlaka var. var. Görüyorsunuz Tabii, zaten. tabii. Müthiş. Sadece Türkiye Tabii. değil, dünya çapında. Mesela Salomon Dünya burayı özel sınıflandırıyor bu yarış. Lokal bir yarış olarak sınıflandırmıyor Salomon Dünya burayı. Yani Salomon Dünya da bu yarışı yakından takip ediyor. Her yarış takip etmez, her marka mümkün değil zaten. Tabii mümkün değil. Ama bu uluslararası bir organizasyon sınıfında kabul ediliyor. İşte dediği gibi Aydın abinin dünyanın en iyi 20-25 tane organizasyonundan biri şu anda kendi kategorisinde. Peki organizasyon ve sponsor ilişkilerine gelelim. Yani zaman zaman hani yaşadığımız şeyler bunlar. Zaman zaman gerilir, zaman zaman daha tatlı olur. Sizin bu anlamda sırrınız nedir? Nasıl organizasyon ve Salomon tarafı birlikte çalışıyor? Ya aslında bizim sadece Salomon değil. Ya biz şanslıydık ya da çok uyumlu ekiplerle çalıştık. Salomon Türkiye ekibiyle bizim artık yani bir organizatör Gibi değil. sponsor ilişkimiz yok. Değil. Arkadaş ilişkimiz var. Yani tek bir ekip ya tek Aydın bir abi. ekibiz. Tek bir ekip. Tek bir ekibiz. Peki o zaman bu tek ekibe bir şey sorayım. Bu soru ikinize birlikte ama. Evet ya galiba bu iş oluyor dediğiniz an, yıl ya da organizasyon, yarış hangisiydi? Ya ayrı ayrı soruyorum bunu. Sizinki 2017 olabilir, Aydın'ınki 2019 olabilir. Aslında bu yarışın geleceği var diye ilk yılın sonunda biz onu anladık. Çünkü ilk yılın sonunda görseller o kadar muhteşemdi ki dönüşler çok iyiydi. Bir potansiyel gördük. Ama bu potansiyeli bizim mutlaka uluslararası güçlü bir markayla desteklememiz gerekiyordu. Salomon'un girmesiyle şimdi tabii sponsor birçok katkı sağlıyor, maddi katkı sağlıyor, tanıtım katkısı sağlıyor, birçok şey yapıyor. Ama o güçte bir isim organizasyonun başına geldiği zaman gelen sporcular da bir güven oluşturuyor. Bir yabancı Türkiye'ye koşmaya geliyorsa ve o organizasyonun başında Salomon yazıyorsa güvenerek geliyor. Bu bizi çok tetikledi. Sadece Ama Salomon demeyelim, Correndo'nun da var tabii. Tabii mutlaka. Yani Salomon'u şu yüzden kullanıyoruz. Yani Salomon isim sponsoru. Hayır o değil konu. Burada bahsettiği Aydın abinin şu. Patika koşusunda benchmark bir isim. Tüm dünyada. Yani patika koşan bir insanın Salomon'u bilmiyor ve modellerini bilmiyor olması mümkün değil. Öyle düşünün. Yani otomotivden bahsettiğiniz zaman BMW demeniz, Mercedes demeniz, Mercedes otomobili icat eden adam. Gibi bir şey, anladım. Gibi öyle düşünün. Anladım. Patika koşusunu icat eden marka. Yani o yüzden o değerden Biz bir bahsediyoruz. de sponsorlarımızdan sürekli talepkar değilizdir. Mesela sponsorlar genelde
Bir süre sonra kendileri katkı sağlamaya çalışıyor. Corendon da öyle. Mesela Corendon'la biz başladığımızda belli bir anlaşmamız var. Güzel, devam ediyor. Ama Corendon geldi dedi ki ben daha büyük girmek istiyorum işin içine. Yani ben onlardan daha bana ekstra bir şey verin diye talep etmedim. Onlar dediler ki biz daha çok katkıda bulunalım, daha da büyütelim. Salomon'la da öyle oldu. Bizim bir anlaşmamız var. O fix devam ediyor. Kağıtta 10 yazanın yıldır. ötesi. Sizde her yazanın zaman ötesi. doğdu o hissiyat. Büyüyor galiba bu iş. Söyleyeyim dediğiniz ben. siz. Biz 2016 ilk biz hatırlıyorum işte Aydın abilerle bu yarışı yaptık. Biz o gün dedik ne zaman dediniz ya biz o gün dedik tamam dedik. Biz bir de bakın çok önemlidir. Bir şeyi biliyorsunuz bir şeyi ya bir yemek önemlidir ama o yemeği kimin yaptığı da çok önemlidir. Örnek veriyorum annenizin yaptığı yemek ayrı değerlidir ya. Tabii. Yani yapan kişi de değerlidir. Şimdi burada hakikaten Aydın abi burada diye söylemiyoruz. Biz hep kardeşimle de arada bunun sohbetini yaparız. Aydın abilere biz o kadar güvendik ki bu işle ilgili. Biz dedik Aydın abilerle yolun sonuna kadar gideriz. O gün ne günse. Ve bu karşılıklıymış gibi evlilik ilişkisi gibi düşünün. Karşılıklıymış ki bugüne geldik ve hakikaten bugüne kadar neredeyse bir kere böyle bir tartışmamız, itişmemiz falan Hiç olmadı. yani. Hep böyle Peki o büyüyerek zaman geldi. başka bir şeyden söz edeyim. Bunu Aydın Bey'e soruyorum. Şimdi yıllardan bu yana bu organizasyonu yapıyorsun. Ama kriz anında var, türbülansında var. Tabii. İnişli çıkışlı anların da var. O yaşadığın enteresan bir türbülans anını alabilir miyim? Pandemi. Yani pandemi ya Daha ötesi öyle mi? bir şey ki yani ben şuna inanırım. Bir yarışın tarihi çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar değiştirmemek gerekir. Biz başladığımız günden beri bu Ekim'in 3. hafta sonudur. Bir de yarışa hiç ara vermemek lazım. Ne olursa olsun. Pandemi geldi. Yasak, kapalı her şey. Nasıl yapacağız? Mümkün mü? Dedik yapacağız biz bu yarışı. Nasıl yapacağız? Bir kişiyi koşturduk. Bir Salomon sporcusu. Gene bütün her şeyi kurduk. Taklarını kurduk. Çok limitli sayıda çalışan var tabii ki. Parkurları işaretledik. 63 kilometrenin rekor denemesini yaptırdık. O sene de yapmış olduk. Yani o senenin de posteri var. Pandemide çok zorlandık. Çünkü pandeminin 2. yılında yarışa açıktı. Yani izin vardı ama her bir katılımcıdan test sonuçları istendi. Hep işte o bütün raporlar istendi. Ona rağmen yine yaptık. Bunlar zor zamanlardı. Nihayetinde bu bizim için de bir ticaret. Yani biz bu organizasyonu yapıp para kazanmamız gerekiyor ki sürdürülebilir olsun. Aynen Mesela öyle. bizim ilk yıldaki podyumumuzu görseniz şu masadan biraz daha büyüktü. Ama şimdi devasa sahneler kuruluyor. Corendon sağ olsun. Çok güzel işte DJ'ler geliyor. Ses sistemi, ışık sistemi. Kazandığımız hep buraya harcadık. Hala da devam ediyoruz. Mesela naklen yayın. 12 saat naklen yayın mı olur? Oluyor işte. Biz ilk dedik ki biz de yapacağız bunu. Devasa bir bütçe çıktı. Dedim ki bunu vereceğiz ve yapacağız. Biz 4 yıldır 12 saat naklen yayın yapıyoruz. Yaklaşık 80 kişilik bir ekip çalışıyor. Sabahtan akşama kadar. Peki siz yaşadınız mı? Bu süreç boyunca, 10 yıl boyunca hani beklentilerle gerçeklerin örtüşmediği bir dönem oldu mu sizinle? Ya yaşanmaması mümkün mü? Biz Türkiye'deyiz. Yani bunu sadece Türkiye değil, coğrafyadan bahsediyorum. Yani bulunduğumuz coğrafyada lütfen bir son 10 yılda neler yaşandığını düşünün. 2016'da 15 Temmuz var zaten düşünün. Ondan sonra Ukrayna-Rusya savaşı var. Altımızda Suriye savaşı var. Ülkenin geçirdiği doların, euronun nereden nereye geldiğine bakın. Yani bu ürünlerin euro fiyatlandığını ya da uzak doğudaki fabrikalarda fiyatlanmasını düşünün. USD fiyatlaması. Sonra şeyi hatırlayın. Bankaların bir ara faizleri, kredileri dondurduğu 2018-2019. Bankalar tüm şirketlere kredileri dondurdu. Yani o kadar çok şey var ki daha saymaya kalksam bir sürü kriz çıkar ve bunların hepsini yönetmeniz gerekiyor. Ama ben şunu diyorum yani Türkiye'de ticaret yapan biri bütün bunları yönetebilen biri olacak. Yani sizin matematik veya şöyle söyleyeyim teoride ne kadar iyi bildiğinizin bir önemi yok aslında. Tabii olaya organizasyon tarafına baktığınız zaman apayrı dinamikler ve sorunlar var çözülmesi gereken günlük hayatta. Ticaret tarafında apayrı var. Peki Ama oradan devam edelim. Tabii. Bir şey sorayım. Bir sponsorluğun başarısını nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için başarı nedir? ben aslında bir marketingciyim. O yüzden böyle marketingci kimliğimle de söyleyeyim yani bir pazarlama, iletişimci kimliğimle en basitinden gideceğim. Çok makrodan. Bir organizasyon, bir sizinle alakalı. Yani örnek veriyorum siz bir voleybol topu satıyorsanız kalkıp da futbol eventinde sizi duyursalar ne olur, duyurmasalar ne olur? Dolayısıyla bir kere DNA sizinle uyumlu mu? Birincisi bu. Zaten burada Salomon ve Ultra Trail yarışından bahsediyoruz. DNA %100 uyum var. 99 değil. Sonrasında ne var? Bu ne kadar büyük bir kitleye ulaşıyor? Üçüncü soru ne? Ulaştığı kitle gerçekten hedef kitle mi? Kime ulaşıyor? Ulaşıyor da sizden gelip de bir ürün alacak birine mi ulaşıyor? Dolayısıyla bütün buralara check atıyorsanız evet büyük bir kitleye ulaşıyorum. Uluslararası bir kitleye ulaşıyorum. DNA %100 oturuyor. 2 ekip organizasyon olarak çok uyuşuyor. Stres yok ortada. Güven var. Sonunda da bir de ulaştığın kitle de senin ürününü alacak kitleyse, alma potansiyeli olan bu sporu yapan insanlarsa sen zaten doğru yerde marketing yapıyorsun demektir. Yani o yüzden doğru iletişim işte bu zaten. Devam edelim. Akıllı saatler, mükemmel ayakkabılar, olağanüstü kıyafetler. Bunlar yarışı ve sporu ne kadar değiştiriyor? Nasıl yansıyor? Bir bölümüyle o sporun ruhunu öldürüyor mu? Ya da sporun ruhuna katkı mı yapıyor? Ya şöyle bakın şimdi ekipmancı olarak çok iyi bildiğim yer bu çünkü yıllarca ben ekipman sattım. Hala o ekipmanları hatta fabrikalarında beraber tasarladım bazı tasarımcılarla oturup izledim onları. Ben şimdi 51 yaşındayım. Milli takım
takımda oynadığım dönemlerde ben işte hem yıldız milliyim hem genç milliyim. Yani 90'ların başından bahsediyoruz. 1990, 91, 92. Sonra NCAA oynadım Amerika'da. Dolayısıyla oradaki spor ekipmanının Amerika'da bile ne durumda olduğunu biliyorum 92-93 yılında. O günden bugüne olağanüstü bir değişim var. Bunu nerede en iyi görürsünüz biliyor musunuz? Söylediğim şey biraz soyut. Yani olağanüstü bir değişim var. Neye göre? O günkü futbolcuların futbolu bırakma yaşına bakın. Bugünkü futbolcuların Messi'nin, Ronaldo'nun futbol oynadığı ve canavar gibi oynadığı yaşa bakın. Bir de aynı sezonda kaç maça çıktıklarına bakın. Bakın. Sonra bugün Rafael Nadal'la Federer'in, Novak Djokovic'in adamlar 40 yaşında, 18 yaşında adamlarla tenis oynuyorlar. O gün Pete Sampras, Andre Agassi, Boris Becker'e bakın adamlar 24-25 yaşında tenisi bıraktı. Şimdi bu bize ekipmanın somut olarak yani bayağı artık rakamlarla insanın spor yapabilme kabiliyetlerini ne kadar geliştirdiğini, ne yaşlara kadar artık taşıdığını, dizleri, eklemleri, vücut sağlığını koruyabildiğini gösteriyor. O gün gerçekten bilinç yokmuş. Yani biz o gün Stan Smith Retro diye satılan o bu kadarcık ayakkabılarla tenis oynuyordum ben. Biliyorum, doğru. Beton haklısın, kortta doğru. üstüne bir de çıkıp 10 kilometre koşuyordum. Bugün yastıklamalı ayakkabılarla hava yastığının üzerine gidermiş gibi koşuyorsunuz. Ne oluyor? Dizlere, bellere gelen sakatlıklar artık minimalize edildi. Yine var da minimalize edildi yani. Dolayısıyla ben olağanüstü bir değişim olduğunu düşünüyorum. Spora da müthiş bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Nereden biliyor musunuz? Artık daha çok insan yapabiliyor. Yani eskiden 100 kişi başlıyordu koşmaya. 85'i bırakıyordu diz ve bel ağrısıyla. Şimdi 100 kişinin 90'ı koşabiliyor. Dolayısıyla teknoloji sporu ulaşılabilir ve yapılabilir, sürdürülebilir hale getirdi. geldi. Doğru, haklısın. Artı bir de moda yaratıyor. Rengarenk kıyafetler, Evet. ondan sonra güzel tasarımlar, dizaynlar çekicilik de sağlıyor. Mesela koşuda görüyorsunuz insanların hepsi sanki bir moda şovuna gidiyor gibi giyiniyor ve o Motivasyon. şekilde gidiyor. Motive oluyorlar. Peki bu dev bir organizasyon, 650 kişi çalışıyor. Bir defa hazırlıklar kaç gün önceden başlıyor? Buradaki hazırlıklar. Bir de bu yarışın hani olmazsa olmaz diyebileceğimiz 3 kritik noktası nedir? Aralık gibi biz Aralık 15'te tekrar başlarız. Şimdi bu yarış biter. Aralık 15'e kadar bunu kapatırız defteri. Sonra Aralık 15'te yeni bir başlarız. Ya Aralık 15 ya da Ocak başında yeniden bir sonraki yılın kayıtlarını açarız. O zaman başlıyor çalışmalar. Yani Kayıt ücreti ne kadar? Bir sporcu parkura göre değişiyor. 3500 ila 6500 lira arasında değişiyor. Parkura göre değişiyor. Yerli yabancı fiyatları farklı. Yabancılar ne kadar veriyorlar? En pahalısı zannediyorum 120 euro. 120 euro veriyor. En pahalısı. Ama Aydın 120, abi bunun 130 euro. içinde yarışmacıya verilen şeyleri Tabii düşünürsen tabii şimdi şöyle. Bakın, bedava, aslında bedavaya koşuyor. bakın zaten şimdi şöyle. Ne Biz veriyorsunuz atıyorum biz aldık 5000 lira bir kişiden. Şimdi zaten bunun 1000 lirası doğrudan KDV'ye gidiyor. Şimdi başka kurumlar var bizden para alan. Mesela Atletizm Federasyonu kişi başı 150 lira para alıyor. İşte bizim burada alan başkanlığı bir kurum var, o alıyor. Ondan sonra bunun post komisyonu dahi %2-3. Düşündüğünüz zaman bu zaten 5000 lira aldığınız para düşüyor işte 3500 liralara, 4000 liralara. Madalyası var. Yani herkese madalya veriyoruz. Yemek veriyoruz. Şu göğüs çipleri biz zannediyorum 3 dolar sente alıyorduk. Bir dönem 2 euroya çıktı tanesi. Düşünebiliyor musunuz? 2 tane veriyoruz sporculara. Bunlar küçük şeyler. Ama verdiğimiz kıyafet. tabii o hazırlıklar falan onlar ayrı, o taklar Kıyafet onlar. sizden geliyor herhalde. Sonra bir de aslında sporcuya maddi olarak yansımayan sponsorların verdikleri var. Kıyafet. Normalde bugün bir poların veya bir tişörtün ne kadar olduğunu fiyatları biliyorsunuz. Sadece 5000 lira, 4000 lira, 5000 lira iyi bir polar zaten. İyi bir polar, doğru. Ya bugün akşam gidip bir yerde yemek yeseniz, sulu yemek yani böyle esnaf lokantasında yeseniz 5-600 lira. O 3 kritik anı bana... 3 kritik önemli şey diyorsunuz. Birincisi tabii ki güvenlik ve sağlık. O konuda çok hassasız ve çok ciddi bir ekiple çalışıyoruz. Çünkü bu sadece yarışı etkilemiyor. Yarışta olacak herhangi bir olumsuzluk, organizasyon hatalı olumsuzluk sadece burayı etkilemiyor. Doğrudan sponsoru da etkiliyor. Çünkü mesela bu yarışın adı Salomon yarışıdır artık. Yani Kapadokya Ultra Trail değil, Salomon'un yarışıdır. Şimdi o hale geldikten sonra sizin yapacağınız her hata doğrudan sponsoru etkiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de sporcu sağlığı tabii ki. Yani güvenlik, işaretleme bunlar çok önemli. Bizim birinci kriterimiz bu. Her zaman da bu oldu. Sporcu odaklı. Peki şunu sormak zorundayım. Aydın Ayhan Güney'e neden bunu soracağım? Şimdi güvenlik dedin. Sporcuların pek çoğu kimi zaman karanlıkta koşuyorlar, gece koşuyorlar. Kadınlar ayrı koşuyor, erkekler ayrı. Sonuç itibariyle sporcu sağlığı ve güvenliği çok önemli. Yarış boyunca uyuyor musun? Bu gece uyurum birkaç saat ama yarın uyumayacağız tabii ki. Bütün yarışı 24 saat Sabah boyunca 7'de başlayacak. son atlet finişe gelene kadar En
iyi ihtimalle gece işte 2 ile 4 arası biraz kestirebiliyoruz dönüşümlü olarak. Sabah 7'ye kadar mecburen ayaktayız. Sadece ben değil, bütün ekip ayakta. Özellikle gece parkurlarında arazide bir sürü insanımız var. Araçlar var, sağlık ekipleri var, istasyonlarda insanlar var ve bütün o geçişi sağlıklı bitirebilmek için fosforlu işaretler var. 8.000 parça işaret takıyoruz biz yollara. Yani bütün o patika üzerine. Gece koşusunda kafa lambasıyla siz baktığınız zaman havalimanı gibi görürsünüz patikayı. O şeylerle, fosforlu işaretlemelerle. Şimdi biraz sonra ikinci programa başlayacağız. Onun için son bir anekdotla bitirmek istiyorum. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda sanıyorum uzun mesafe yüzücülerinden biriydi. İlk 200 metreyi Çinli bir yüzücü bir erkekten daha hızlı yüzdü. Sebastian Coe'ya İngiltere Olimpiyat Komitesi Başkanıydı, Organizasyon Komitesi Başkanıydı. Çok ünlü bir atlettir eski. Ona sordular, dediler ki ya acaba burada bir doping olayı mı mevzu bahis? Sebastian Coe benim hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir yanıt verdi. Dedi ki ben hala bir insanın spor sahalarında mucizeler yaratabileceğine inanmak istiyorum diye. Kapadokya gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir coğrafyada ben mucizeler yaratan iki insana ve hakikaten mucizeler yaratan iki şirkete çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ve yüreğinize ve vizyonunuza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de Yunak evlerine yapmak istiyorum. Bu güzel atmosferde, bu güzel coğrafyayı bize sundukları için, bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.